Aha başladık mı? Pardon. Merhaba. O Ne Diyor'dayız bugün. Sizin sorularınızı yanıtlamak için buradayız. Heyecanlıyız. Bu filmde izleyiciyi neler bekliyor? Neden iki hayat? Çünkü tercihlerle ilgili bir film. Oynadığım karakterin bir gece köpeğin dışarı çıkarması ya da çıkarmaması üzerinden yapmış olduğu tercih üzerinden gelişiyor. Aynı karakterler ama aynı karakterlerin yaşadıkları farklı durumlar, farklı tercihleri anlatan bir film. İzleyiciyi neler bekliyor? Vallahi aşk bekliyor. Normal hayatta ne varsa aslında bu filmde de onlar bekliyor sizi. Hep bunu söylüyoruz ama böyle koca koca cümleler kurmadığımız bir film. Aşkı idealize etmediğimiz bir Aynen. film. Olabildiğince gerçek hayattaki ilişkiler nasıl yaşanıyorsa, nasıl devam ediyorsa o sadelikte anlatmaya çalıştığımız bir film. 2019 model bir aşk filmi bence. Bunu niye bana soruyorlar ya? Engin abi de gerçek hayatta da yalnız, Aslında gözüm cool benim. erkek tipi var. Sizce de öyle mi? Bunu niye bana soruyorsunuz? Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Acayip sıcak, eğlenceli ve komik bir adam Engin aslında. Sizi hep resmi bir kadın olarak gördük oynadığınız rollerde. Ne kadar cıvıl cıvılmışsınız. Gerçek hayatta nasıl birisiniz? Ay teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi bu arada böyle bir kadın oynamak. Ya şimdi insan böyle kendini nasıl anlatsın ki? Çok şekerim, çok eğlenceliyim, aşırı tatlıyım diyemem ama oynadığım o resmi kadınlardan olmadığım bir gerçek. Bu işe ilk başladıklarında, Mesela oyuncular yani. oyuncular. Başladıklarında bir işi sırf fiziksel özellikleri yüzünden kaybettikleri olmuş mu? Benim çok oldu. O kadar çok audition'a girip ret cevabı aldım ki. Ya çok uzun boylu olduğum için, eskiden çok kiloluydum ya çok kilolu olduğum için. Bu bahsettiğiniz aslında resmi ve ağır kadınları biraz da sanırım fiziksel özelliklerimden ötürü oynadım yıllarca. Yani benim fiziksel mi yoksa beceremediğim için mi oldu onu bilmiyorum. Hani bir şeyden dolayı olmayan bir şeyler oldu yani hani istediğim. Acaba hani kısa boylu mu olsaydım işte bilmem ne mi olsaydım daha mı yakışıklı olsaydım daha mı bilmiyorum yani. Niye bize böyle bir soru sordular Hiçbir acaba? fikrim yok. Bu bir kendimize Eski fotoğraflarımıza bakıp acaba falan mı Olmuyor yaptılar mu? acaba? eski hali yeni hali. Filmdeki bileklik bağlamak gibi totemleriniz var mıdır? Benim yoktur. Hani falan yapıyorum. Ne yapıyorsun? korktum. Kötü bir şey olduğunda Şu var mı? yapıyorum. O hep var. Hani uzaklaştırıyorum. Hem tükürüyorum hem uzaklaştırıyorum. Son filminizden bu yana epey zaman geçti. Dizi setiyle sinema seti arasındaki fark ne? Dizi setinde bir zaman sonra tabii ki refleksleriniz, algılarınız ne olursa olsun bir otomatiğe giriyor. Karakterle çok daha uzun zaman geçiriyorsunuz. Bir hata yaptığınızı düşünüyorsanız ya da yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öbür hafta bunu telafi etme hakkınız var. Ama sinemada ne yaparsan Geçmiş olsun. geçmiş olsun. Şu an oldukları kişilerden memnunlar mı? Yani kendilerinden memnunlar mı? Bir soru bu. Ve Engin Bey tahminen ne zaman fotoğraf çekilirken, sinir oluyormuş çektirirken bir elini cebine koymayı bırakır. O kadar güzel başladı ki ikinci soru. Hani Ama çok dikkatli izliyorlar işte. yani elim uzun, kolum uzun. Yani fotoğraf çektirirken... Ya siz bizi Güzel. çok rahat Ya, sanıyorsunuz da o güzel sırada biz bir de şey yani. aslında Bu el bir cepte strese iyidir hani. giriyoruz yani. Sizleri doğal olarak Türkiye'de yaşayan biri olarak birkaç film ve dizinizi izledim. Siz de izlemişsinizdir. Evet izledim. Kendimi izliyorum. Size sorum. Onca ekran tecrübeniz arasında sizin için bir zirve var mıydı? Yoksa her iş yeni bir zirve mi? Kendi adıma konuşursam yani zirveden ziyade son yaptığım iş benim için en büyük ilkimdir. Vatanım sensin. Diğer bütün işlerimi de çok seviyorum. İyi ki yaptım diyorum ama son işim böyle hem belki de bu işe başladığım ilk günden beri olan tecrübem, korkularım, kaygılarım, biriktirdiklerim, yapamadıklarım, yaptıklarım hepsinin bir toplamıydı. O yüzden hani zirve demeyelim ama her iş yeni bir zirve mi? Bu güzel bir soru ya. Zirveye gerçekliği koyarsak ki ulaşmak istediğimiz ikimizin de çok dert ettiği bir şey bu. Yani o gerçekliğe doğru böyle bir tırmanma her daim bir yolculuk gibi. Setin ilk günü bir an olsun birbirinize gıcık olduğunuz bir an yaşadınız mı? Setin ilk günü değil de şeyi hatırlıyor musun? İlk ofiste. Hatırlamak Burama kadar istemiyorum. kadar. Ya dedim iyi anlaşacağımızı düşünmüştüm. Ben de senin gibi asosyalim dedim. Sonra böyle yaptı masadakiler. Ne yani Engin'e asosyal mi diyor? Yok o anlamda demedim yani kötü bir şey demek istemedim yani. O da kendi çevresinde ben de sonra buralarıma kadar kızardım. Ben hiç gıcık olmadım Engin'e ya. Vallahi sen oldun mu? Doğru söyle. Allah aşkına doğru söyle. Vallahi cevaplamadı. Şimdi efendim çok teşekkür ederiz. Biz bunları eve götüreceğiz, çalışacağız. Haftaya tekrar geleceğiz. Yani soruların bir kısmını düzgün cevaplayamam. Özellikle anlı olan şeyler. Topluyoruz İnşallah cevaplayabilmişizdir. Bir aşk, iki hayat falan sinema. Çok teşekkürler. Vallahi eğlenceliydi.